Bir an durup düşünün, hızlı ve kolay yoldan zengin olma düşüncesine kaç kez kapıldınız? Belki sosyal medyada gördüğünüz o göz alıcı başarı hikayeleri, belki de kısa sürede büyük kazanç vaat eden teklifler sizi etkiledi. Ancak gerçek başarı ve kalıcı zenginlik hızla elde edilenlerden çok daha derin ve anlamlı bir yolculuğa dayanır. Bu yolculuk sabır ve kararlılıkla, tıpkı antik çağlarda bilge bir yaşlının genç bir tüccara öğrettiği gibi. Çok eski zamanlarda küçük ve izole bir köyde bilge bir yaşlı adam yaşardı. Bu yaşlı adamın bilgeliği o kadar derindi ki köyün etrafındaki diğer yerleşimlerde bile herkes ona saygı duyardı. Bir gün genç ve hırslı bir tüccar bilge adamı ziyaret etti. Zihni para kazanma hırsıyla doluydu ve kısa yoldan zengin olmanın bir sırrı olup olmadığını merak ediyordu. Bilge adam genç tüccarı köyün dışındaki geniş bir vadiye götürdü. Orada büyük ve güçlü bir meşe ağacı vardı. Yaşlı adam meşe ağacını işaret ederek yavaşça konuştu. Bu meşe ağacı gördüğün gibi yıllar içinde büyüdü. Rüzgarlara, fırtınalara direndi. Ama sabırla kök salarak bugün bu kadar güçlü oldu. Eğer bu ağacı hızla büyütmek isteseydik, köklerine zarar verir ve onu yok ederdik. Genç tüccar bu sözleri dikkatle dinledi. Aceleyle zengin olma isteğini bir kenara bırakması gerektiğini anladı. Sabırla, adım adım köyündeki ticaretine odaklandı. Yatırım yaparken acele etmedi ve sabırla ilerledi. Zamanla sadece maddi kazanç değil, aynı zamanda içsel huzuru da buldu. Tıpkı meşe ağacı gibi köklerini derinleştirdi ve sağlam bir şekilde büyüdü. Seneca'nın dediği gibi, gerçek zenginlik ne kadar çok şeye sahip olduğunuz değil, ne kadar az şeye ihtiyacınız olduğudur. Gelin, paranın gerçek değerini ve onunla anlamlı bir hayat kurmanın adımlarını birlikte keşfedelim. Birçoğumuz hızlı sonuçlara ulaşmak isteriz. Örneğin sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan kolay para kazanma yöntemleri veya bir gecede zengin olma vaatleri bizi cezbedebilir. Ama bu tür hızlı yolların çoğu kalıcı bir başarı ya da tatmin getirmez. Örneğin piyangoyu kazanmak ya da kısa vadede yüksek kazanç sağlayacak riskli yatırımlar yapmak cazip görünse de genellikle bu tür kazançlar kişiyi maddi ve manevi anlamda daha büyük zorluklara iter. Tıpkı bilge yaşlı adamın dediği gibi, hızlı büyütmek için zorlanan bir ağaç köklerinden kopar ve yok olur. Stoacılık bize der ki, dışsal zenginlik içsel dengenin yerine geçemez. Para kazanmak için aceleci davranmak çoğu zaman içsel huzurumuzu bozar. Doğru yatırım, sabırlı birikimle başlar. Hızlı kazançlar yerine küçük ama düzenli birikimlerle finansal gücünüzü artırabilirsiniz. Tıpkı meşe ağacının yıllar içinde güçlenmesi gibi birikimler de sabırla büyür ve sonunda büyük bir servete dönüşebilir. Birikim yapmaya başladığınızda bu süreçte karşılaşabileceğiniz zorluklara hazırlıklı olmanız önemlidir. Küçük adımlar atarak gelecekte büyük finansal hedeflere ulaşabilirsiniz. Her ay kenara koyacağınız ufak bir miktar uzun vadede ciddi bir birikime dönüşebilir. Bu sabır ve kararlılık sizi sadece finansal açıdan değil, manevi olarak da güçlendirecektir. Sabırlı birikim yapmak sadece parayı biriktirmek değil, aynı zamanda tüketim alışkanlıklarınızı kontrol altına almak ve kendinize karşı disiplinli olmak anlamına gelir. Doğru yolu seçmek, adım adım büyümekle ilgilidir. Tıpkı bilge yaşlı adamın gösterdiği meşe ağacı gibi yatırım yaparken sabırlı olmak ve kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeden uzun vadeli hedeflere odaklanmak, finansal başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Sabırlı bir yatırımcının piyasa değişimlerine karşı sakin kalması ve uzun vadeli büyümeye odaklanması, gerçek finansal istikrarın temelidir. Para kazanmak, maddi rahatlık sağlasa da içsel dengeyi korumak da en az onun kadar önemlidir. Stoacı felsefeye göre zenginliğin asıl değeri onu nasıl kullandığımız ve hayatımıza nasıl anlam kattığımızla ilgilidir. Zenginlik, insanlara yardım etmek, sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirmek ve kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek için bir araçtır. Ancak bu dengeyi kurmak kolay değildir. Günümüzde maddi hedeflere ulaşmak için çoğu zaman kendimizi yıpratır ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamandan feragat ederiz. Bu durum içsel huzurumuzun bozulmasına ve sürekli bir eksiklik duygusuna kapılmamıza yol açar. Stoacı bakış açısına göre maddi kazançlar ne kadar büyük olursa olsun, eğer bu süreçte içsel dengeyi kaybediyorsak gerçek anlamda zenginleşmiş sayılmayız. Zenginliğin bir aracı olarak kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu, daha fazla kişiye yardım etmek, topluma katkıda bulunmak ve kendi gelişimimize yatırım yapmak anlamına gelir. Örneğin, büyük bir servet biriktirmiş olabilirsiniz. Ancak bu serveti anlamlı projelere, başkalarının hayatını iyileştirmeye ya da kendinizi manevi olarak geliştirmeye adadığınızda gerçek anlamda bir zenginlik elde etmiş olursunuz. Bir başka örnekle, zenginliği sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmek için bir araç olarak kullanmak da içsel dengeyi sağlar. Çünkü gerçek zenginlik sadece banka hesabındaki rakamlarla ölçülmez.
Aynı zamanda kalpten kalbe kurulan bağlarla, ruhsal tatminle ve kendimize karşı duyduğumuz huzurla ölçülür. Stoacılar bu noktada bize sürekli olarak kontrol edebildiğimiz şeylere odaklanmamız gerektiğini hatırlatır. Paranın kontrolü bizde olabilir ama onun hayatımızı nasıl etkilediği tamamen bizim içsel dengemizle ilgilidir. Sabır, zenginlik yolunda en güçlü silahımızdır. Stoacı filozoflar, sabrın erdem olduğunu ve kalıcı başarıya giden yolda acele etmememiz gerektiğini savunur. Zenginliğe ulaşmanın yolu sabırlı ve kararlı adımlar atmaktan geçer. Bir stoacı için sabır, zenginliğin ve erdemin temel taşlarından biridir. Sabır, yalnızca maddi kazançlar için değil, aynı zamanda içsel huzuru bulmak için de kritik bir öneme sahiptir. Antik zamanlarda bilge bir adam şöyle demiştir: "Rüzgarın hızına göre değil, köklerin derinliğine göre büyürsün." Bu, hem hayatın hem de finansal başarının derinliğini ve sürekliliğini anlatır. Parayı kazanmak ve yönetmek için acele etmediğinizde, zihinsel ve duygusal olarak daha güçlü bir birey haline gelirsiniz. Maddi zenginlik, hayatta belirli bir rahatlık ve imkan sağlarken, manevi zenginlik de ruhsal tatmini ve içsel huzuru getirir. Stoacılar, bu iki kavramın birbiriyle dengede olmasının önemine vurgu yapar. Sadece paranın peşinde koşmak, insanı doyumsuz ve tatminsiz bırakabilir. Ancak manevi değerlerle zenginleştirilmiş bir yaşam gerçekten tatmin edici olabilir. Bu dengeyi sağlamak için ilk adım, hayatımızda neyin gerçekten önemli olduğunu belirlemektir. Maddi kazançlar belirli bir konfor sağlasa da manevi değerler ve ruhsal tatmin olmadan bu konfor anlamını yitirebilir. Birçok insan büyük bir servet sahibi olduktan sonra bile içsel huzuru bulamadığını fark eder. Bunun sebebi manevi değerleri göz ardı edip yalnızca maddi kazançlara odaklanmalarıdır. Stoacılar bu noktada bize parayı sadece bir araç olarak görmemiz ve onu daha büyük bir amaca hizmet edecek şekilde kullanmamız gerektiğini öğretir. Sonuç olarak maddi ve manevi dengenin sağlanması, insanın kendini gerçekten zengin hissetmesi için kritik bir öneme sahiptir. Parayı doğru bir araç olarak kullanarak hem kendimiz hem de çevremiz için daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürebiliriz. Gerçek zenginlik yalnızca dış dünyada değil, aynı zamanda içsel dünyamızda da dengeyi bulmaktır. Bugün sizlerle birlikte para kazanmanın kısa değil, doğru yolu nasıl seçileceğini keşfettik. Tıpkı genç tüccarın bilge yaşlı adamdan öğrendiği gibi, hızlı kazanç peşinde koşmak yerine sabırla kök salmak ve sağlam bir temel üzerine inşa etmek her zaman daha değerlidir. Unutmayın ki gerçek başarı, hızlı ve geçici kazançlardan değil, sabırla inşa edilen kalıcı değerlerden gelir. Meşe ağacının yıllar süren büyümesi gibi, sabırla ve istikrarla hareket etmek, hayatımızda anlamlı ve kalıcı bir zenginlik yaratır. Hayatta aceleci olmak yerine, derin kökler salarak her adımımızı bilinçli bir şekilde atmak, hem maddi hem de manevi anlamda güçlenmemizi sağlar. İçsel dengemizi koruyarak ve sabırla ilerleyerek gerçek anlamda zenginleşebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bu içeriği paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de para ve mutluluk arasındaki ilişkinizle ilgili düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Hep birlikte daha bilinçli ve anlam dolu bir yolculuk yapmak dileğiyle.